Birazdan geçmişe gideceğim ve dedemle görüşeceğim. Bu mu? Bu dedem değil. Bu gelecekteki ben. Bu konuya birazdan geleceğiz. Sen şimdi git. Dede, ben senin torununum. Nasıl olur? Benim çocuğum yok. Ben daha evlenmedim. Zaten ben de buna engel olmaya geldim. Nasıl? Eğer beni öldürürsen sen de var olamazsın. Hiç var olmamışsam seni nasıl öldürebilirim? İşte buna büyük baba paradoksu deniyor. Yani bir sonucun var olma sebebini ortadan kaldıramama durumu. Bu yüzden geçmişe gitmek imkansızdır. Geçmişe geldim ve hiçbir şeye müdahale etmiyorum. Tamam da geçmişe gitmiş olman zaten kendi başına bir geçmişe müdahaledir. Orada olmayan bir kütle oluşturacaksın. Sadece kütle de değil, yaşayan, nefes alan bir organizma. Bunun sonraki yıllardaki bir takım sonuçların sebebi olması kaçınılmazdır. Zaten bu termodinamiğin birinci yasasına aykırıdır. Ben geçmişte var olan bir kütle ve enerjiyi kendi benliğime dönüştürerek termodinamiğin birinci yasasını koruyorum. O zaman da bu dönüşümü oluşturacak olan enerjiyi nasıl yoktan var edeceksin? Yani termodinamiğin birinci yasası kapı gibi yerinde duruyor. Termodinamiğin yasalarını da görmezden gelirsek, Büyük Baba paradoksunun çözümüne ilişkin şöyle bir açıklama var. Geçmişe gidersin, Büyük Babanı öldürürsün, böylece orada başka bir zaman çizgisi açılır. Yani paralel evren. O evrende Büyük Baban ölmüş olur, senin hiç var olmadığın bir evrendir bu. Senin evreninde ise Büyük Babanı öldürmemişsindir ve sen hayattasındır. Tamam da o zaman ben kendi evrenimin geçmişine gitmiş olmuyorum ki. Başka bir paralel evrende Büyük Babama çok benzeyen başka bir adamın yanına gitmiş oluyorum. Kendi zamanımın ve evrenimin geçmişinde bir şey değiştirmiş olmuyorum. Büyük Baba paradoksunda meselenin kolay anlaşılması için uç bir örnek veriliyor. Ama zamanın akışındaki sebep-sonuç ağı karmakarışıktır. Sen 1000 yıl öncesindeki bir taşın yerini değiştirirsen belki günümüzdeki dünya siyasi haritası değişecektir. Tarih bambaşka, evlilikler bambaşka, nesiller bambaşka olacaktır. Cengiz Han'ın sözünü hatırlayalım. Bir çivi, bir nalı, nal, bir atı, at, bir komutanı, komutan, bir orduyu, ordu ise koca bir ülkeyi kurtarır. O taşı da çiviyi nala çakan taş olarak düşünün. Örnekler çeşitlendirilebilir. Sebep-sonuç ağına şimdinin geleceğe etkisi açısından bakalım. Örneğin, sen bir evlilik kararının sadece seni ve yakın çevreni etkileyen bir karar olduğunu düşünürsün. Oysa bundan yıllar sonra var olabilecek binlerce insanın ve onların bu dünyaya etkilerinin kararını da veriyorsun. Ya çocuklarımız olmazsa diyebilirsiniz. Ya o kişi seninle değil de bir başkasıyla evlenseydi ondan çocukları olacaksa ya da senin bir başkasıyla. Yani çocuklarınız olmasa da yine benzeri bir etkiyi yapmış oluyorsunuz. Zaman yolculuğu fantazisinin kaynağı izafiyet teorisidir. Daha doğrusu bu teorinin yanlış yorumlanmasıdır. Bu teoriye göre hızı artan bir cismin ve o cisimdekilerin cismin hızının kıyaslandığı diğer cisme ve o diğer cisimdekilere göre zamanın yavaşlayacağı iddiasıdır. Bunun doğruluğu kısmen ispatlanmıştır. Farklı hızlarda akan zaman olayı başka şey, zamanda geriye gitmek bambaşka bir şey. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Sağ tarafında başka bir galakside veya paralel evrende yaşayan Ramazan var. Sol tarafında ise daha başka bir galakside veya paralel evrende yaşayan Ramazan var. Şimdi üçümüz aynı anda benzer bir eyleme başlıyoruz.
Sağımdaki benim zamanımdan 10 kat daha yavaş akan bir zamanı yaşarken solumdaki benim zamanımdan 10 kat daha hızlı akan bir zamanı yaşıyor. Böylece solumdaki sağımdakinin zamanından 100 kat daha hızlı akan bir zamanı yaşamış oluyor. Solumdaki sağımdakinin dünyasına gidip bir yıl yaşasa kendi dünyasına döndüğünde 100 yıl geçmiş olacak. Tanıdığı neredeyse herkes ölmüş, nesil değişmiş olacak. Bu görece geleceğe gitmek gibi de yorumlanabilir. Tabi burada yolculuk süresini hesaba katmıyoruz. Sağımdaki solumdakinin dünyasına gidip bir yıl yaşasa geri döndüğünde kendi dünyasında 3.65 gün yani 4 günden az bir süre geçmiş olacak. Zaman yine de ilerliyor. Geçmişe gitme durumu yok. Sadece 3.65 günün bir yıl gibi algılanması durumu var. Bu tür görecelikler başka bir şey, zamanda geriye gitme iddiası bambaşka bir şey. Geçmişe gitme iddiası başlı başına bir paradokstur. Bunu işleyen bir film de mutlaka kendi mantığı ile çelişir. Geçmişe kütlesel ve etkisel olarak gitmeden, geçmiş zamanları sadece film izler gibi müdahale edemeden görebileceğimiz bir yöntemin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Düşünsenize, tarihteki birçok siyasi ve dini mesele böylece açıklığa kavuşacaktır. Geçmişi bırakalım, geleceğe bakalım. Peki zamanda geleceğe gidilebilir mi? Zaten hiçbir şey yapmadan da geleceğe doğru gidiyoruz. Ama sorudan kasıt bir anda. Mesela 100 yıl sonrasına atlamak mümkün mü? Bence teorik olarak mümkün. Az önceki görecelik örneklendirmesinde de bir benzerini açıklamıştım. Geleceğe gidersin ama oradan şimdiye dönmeye niyetin varsa bu yine geçmişe gidiş olacağından o kısmı imkansız olur. Orada kalır veya daha ileri bir zamana gidebilirsin. Geleceğe gidişin bir örneği zaten şu anda yaşanmakta. Gelecekte tekrar uyandırılmak için dondurulan insanları duymuşsunuzdur. Bu insanlardan ilki 1967 yılında donduruldu. Şimdi uyandırılsa kısa bir zaman geçmiş gibi hissedecek ama kendisini dondurulduğu zamanın 53 yıl sonrasında bulacak. Geleceğe gitme fantazisinde bu zamanda yok olup gelecekte ortaya çıkma durumu termodinamiğin birinci yasasına yine uymaz. Eğer geleceğe gidilecekse zaman algınızı değiştirecek bir yöntemin içinde kalarak bedeninizi korumanız gerekecek. Bir sonraki videom paralel evrenler konusunda olabilir. Abone olun, takipte kalın.